Bakın şimdi burada bu kadar insan var ya. Orada her şeyi bozup kapıya dayanan kişi Türk. Hey, bunlar harika. Lay 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 lay. Herkese selam. Bugün Floransa'yı gezeceğiz. İnsanların en çok görmek istedikleri birkaç yeri göstereceğim size. Ama daha öncesinde ne yapıyorsunuz? Hemen kanala abone oluyorsunuz. Hemen şu anda videoyu beğeniyorsunuz. Ve daha sonrasında da birkaç kelam yorum yapıyorsunuz ki bizim muhabbetimiz sizlerle daha bir ilerlesin, değil mi efendim? Ben Erkut Özen. Floransa'dayız ve anlatmaya başlıyoruz. Evet, Floransa'da önemli bir noktadayız. Dante'nin evi. Dante söylenene göre ilahi Komedi'yi, ölümsüz eserini burada yazmış. Ancak bu ev aslında çok harap olmuş, yıkılmış. Üzerine etraftaki çizimlerle orijinali tekrar inşa edilmiş. Dante'nin evi olduğuna göre ilahi Komedi'yi burada yazmasıyla ilgili, en azından birkaç bölümünü burada yazmasıyla ilgili bir soru işareti de olmasa gerek. Floransa sokaklarından, ara sokaklarından geçip nefis bir yerine ulaşıyoruz. Şu anda da inşaat yapılıyor. Buradan da geçtikten sonra sesimiz daha sağlıklı duyulacak. Dante'nin evinden çıktık. Şimdi Floransa'daki önemli meydanlardan bir tanesine doğru gidiyoruz. Genelde izlenen rotalardan bir tanesi, özellikle turlarda da izlenen rotalardan bir tanesi bu. Ben de o yol üzerindeki birkaç küçük detayı size vermek istedim. Daha aslında birkaç yer daha var ama onları da artık buraya gelinirse anlatalım. Ama Floransa hakkında da her yerde olduğu gibi bir fikriniz olması açısından buradan yürüyüp etrafa bakmakta fayda var. Hemen karşısı Republika Meydanı. Cumhuriyet Meydanı yani. O atlı karınca ünlü. Sürekli orada yıllardır duruyor. Ve Republika Meydanı'na biraz sonra dönüşte yine bakarız. Burası Floransa'nın işlek ve pahalı caddelerinden bir tanesi. Birçok ünlü markanın mağazası var. Her İtalyan şehrinde olduğu gibi. Biraz turistik yere açmışlar tabii mağazaları. Prestij mağazaları çoğu. Bizdeki gibi çok fazla sayıda AVM kültürü olmadığından burada AVM'ler genelde outlet misali, outlet tarzında şehir dışında daha çok ilgi çekiyor ve hesaplı oluyor. İyi alışveriş yapmak için şehirlerin dışında outletlere gidebilirsiniz. Ve Floransa'nın efsanesine geliyoruz. İşte bir grup daha geçti yanımızdan. O kadar kalabalık ki bazı yerlerinde yürüme imkanınız yok. Özellikle öğle saatlerinde çok kalabalık oluyor. Floransa'da kalmayan gruplar, turist grupları ve de gemiyle gelenler öğle saatlerinde burayı feci şekilde dolduruyor. Gerçi şu anda da çok farklı değil. Evet, ünlü Floransa Katedrali. Gerçekten herhalde çok fazla sayıda katedral görüyorum ama benim en etkilendiğim katedrallerden bir tanesi. İçi aslında normal ücretsiz girilen bir bölümü var. Orası çok fazla bir gösterişli bir hal taşımıyor. Ama onun dışında dış cephesi ve diğer bölümleri 5 ayrı bölümden oluşuyor diyebiliriz. Campanella'sı, Çan Kulesi mimarının ismiyle anılıyor. Hemen yanında ünlü, yapılamaz denilen, mühendislik harikası denilen kubbesi çıkılabiliyor. Kubbenin en üstünde görüyorsunuz o hacın altında bir balkon var. Oraya kadar çıkılabiliyor. 463 müydü, 443 müydü basamak var. Tabii ki bunların hepsi ücretli. Tepeler, Çan Kulesi ve müze ile katedralin içi, bir de dışarıdaki vaftizhane komple kombine bilet halinde hemen buradan satın alınıyor. Şuradaki bilet ofisinden ve bu muhteşem eser geziliyor. Ama katedrali görmek istiyorsanız pazar günleri hariç 15.45'e kadar, sabah 9.30-10'dan sanıyorum başlıyor. Ücretsiz olarak katedral kısmına girmek serbest.
Floransa'nın en etkileyici noktalarından bir tanesi, bir de burada geçen hikayeleri bilirseniz ki bazı filmleri izlemişsinizdir. Bunların arasında tabii ki çok ünlü olanlar var. Tom Hanks'in oynadığı Inferno filmi bunlardan bir tanesi ama bir de Medici dizisi var ve Medici dizisi burada aslında sokaklarında gezerken her şeyi gördüğünüz, diziyi seyrettikten sonra kendinizi buraları gezerken dizide hissettiğiniz inanılmaz ortamlar sunmuş ve ortamları burada bazılarını stüdyoda olsa bazılarının aynısını yapmışlar ve onları görmek gerçekten muhteşem. Eğer diziyi izlemiş iseniz, izlemediyseniz mutlaka izleyin. Evet, katedral yaklaşık olarak 102 yılda bitiyor. Aslında bitmiyor. Hani 19. yüzyılda bile ön cephesi hazırlanıyor. Aslında hani bina olarak bitmesi arada mimarların, başlayan ve devam ettiren mimarların sürekli ölmesiyle 102 yıl gibi bir sürede en azından kullanılabilir bir şekilde tamamlanıyor. Ve bu sırada Pompeo öldükten sonra yaklaşık 1436 yılında burası tamamlanıyor. Ama muhteşem bir eser, gerçekten muhteşem bir eser. Ve hemen önünde vaftizhane bulunuyor. Vaftizhane çok eski bir yapı. Onun üzerine konulmuş. Aslında Roma döneminden de kalma kalıntılar var. Ambulansı bekleyelim. Keza yine katedralin alt tarafı da antik kalıntılarla dolu bir yer burası. Eski bir aynı zamanda Roma kenti tabii ki. Roma döneminde de ondan öncesinde de yerleşimlerin bulunduğu bir yer zaten. O yerler işte bir şekilde yapılıp devam ettirilip aynı başka ülkelerde olduğu gibi, aynı bizim İstanbul'umuzda olduğu gibi yeni dönemlerde aynı yerlerde yapılar değişiyor. Bazen dinler değişiyor ve onun yerine işte katedralken Ayasofya gibi bir yer cami oluyor veya İspanya'da Cordoba cami katedral haline getiriliyor falan filan. İşte buralarda da bir takım pagan döneminden kalma yapılar bu muhteşem eserin aslında temellerinde bulunmaya, yatmaya, saklanmaya diyelim devam ediyor. Floransa bu kadar mı? Tabii ki değil. Katedralden ibaret değil. O kadar çok zaman harcamamız gerekiyor ki bu muhteşem şehri gezmek için. Herhalde yaklaşık olarak bir 10 bölüm yapsak gerçekten Floransa'yı anlatmak yetmez. Biz şu anda şöyle düşünün, İstanbul'un tarihi yarımadasının belli bir kısmını geziyoruz. Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya vesaire gibi. Onun dışında koca bir şehir. Evet, yürünerek her yere gidilebiliyor ama daha da önemlisi aslında küçük yerlerde çok küçük detaylar var. Çünkü binaların çoğu hikayelere sahip ve büyük detaylara sahip ve bildiğimiz kişilerin, kahramanların hikayeleri hep buralarda geçmiş. O yüzden de çok etkileyici. Dante'sinden, Michelangelo'suna, Leonardo da Vinci'den Medici ailesine kadar çok fazla sayıda hikaye daha akla gelmeyecek bir dolu sanatçının, tarihe mal olmuş önemli kişinin burada geçmişi var. Dediğim gibi diziyi izlerseniz buradaki tarih hakkında çok daha fazla detaylı bilgi alırsınız. Medici ailesinin buradaki rolü ayrı anlatılması gereken bir şey. Onun dışında onlarla rakip olan ailelerin yine başka şehirlerle girdikleri rekabetler sonucunda ve papalık devletiyle yaptıkları anlaşmalarla Medici'leri zor durumda bırakmaları, Medici'leri iktidardan düşürmeleri, daha sonra Signorlar Konseyi'nin kenti yönetmesi, daha sonra Medici'leri İspanyol hakimiyetindeyken geri çağırmaları vesaire vesaire çok uzun hikayeler var burada. Ve işte Republika Meydanı'ndayız. Buraya da Tour France'ın yakında yapılacak olan ya da yapılıyor mu şu anda bilmiyorum, 2024 bisiklet yarışının tanıtımı var. Hatta bu akşam da onun bir konseri varmış. Sanıyorum İtalya adına katılacak olan kişiler burada olacak. Çok önem verilen bir spor bisiklet İtalya'da. Şimdi nefis bir yere daha gidiyoruz. Aslında çok etkilenecek yerler var dediğim gibi ama hepsini göstereyim mi, göstermeyeyim mi, ben de arada kalıyorum gerçekten. Şimdi madem göstermeye başladık Floransa'yı, devam edelim. Gelin şu taraftan geçelim. Hadi, buraya hiç girmeyecektim ama manzaralı şekilde de bakalım. En azından gelemeyenler için Floransa'ya gelmiş kadar olsunlar, değil mi? Ben Roma videosunda da biliyorsunuz çok fazla kez aynı şeyi aktardım. Bu tip şehirleri gezerken özellikle, bu tip ülkeleri gezerken özellikle
isminde büyük olan turlarda çok fazla şey kaçırmanız çok doğal. O yüzden de bu şehirleri tek tek gezmek gerekiyor. Roma'ya gidin bir hafta kalın, Floransa'ya gidin bir hafta kalın, bir dahaki tatilinizde Venedik'e gidin 3 gün kalın, Pisa'ya gidin, öyle aynı şekilde devam edin ve başka türlü olmaz bu iş yani. Öyle her yeri göreyim derseniz olmuyor. Devam edin. Sadece görüyorsunuz. Hani onun için buralara gelmeye bile gerek yok. Sadece ben size anlatıyorum. Sadece görmek için buralara gerçekten gelmeye gerek yok. Buraları yaşamak gerekiyor. Ay gitmişken şurayı da göreyim, burayı da göreyim. Boş verin. Gittiğiniz yeri iyi görün. İyi gezin. Ben çok kişi tanıyorum. İşte gittikleri bir şehirde işte Pisa Kulesi, Pisa şehrine gidiyorlar. Pisa Kulesi'ni görüp Mucizeler Meydanı'nda birkaç fotoğraf. Hop! Pisa nerede? Şehir nerede? Kimse şehri, orada bir şehir olduğunu bile bilmiyor birçok kişi. Öyle devam ediyor. Çok kalabalık ve devam ediyoruz. Kalabalığa bakın. Bir de öğrenci turları çok fazla var. Bunlar özellikle ilkbaharda İtalya'da öğrencilerin bölgesel olarak da çok fazla gezdikleri, seyahat ettikleri turlar organize ediliyor. Bu yüzden de bir de onların kalabalıklıkları söz konusu. Turlar zaten dediğim gibi gemiler gelmeye başladı. İşte müthiş bir noktaya daha geldik. Benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Sevilmeyecek gibi değil zaten. Burası Vecchio Sarayı ve tabii ki ünlü Saat Kulesi. Dünyanın en ünlü saat kulelerinden biri olarak gösteriliyor. Burası Piazza della Signora. Lordlar Meydanı gibi algılayabiliriz. Bölgeyi yöneten Floransalı ailelerin oluşturdukları konseyde yer alan kişilere adanmış siyasi bir meydan. Burada çok fazla siyasi olay olmuş ve tabii ki Medici ailesi bu korunaklı evde oturmuşlar. Şimdi burası bir müze. Eğer filmi seyrederseniz bunun içerisi, avlusu. Şimdi avlunun oraya girebilirsem göstereceğim size. Çok ünlü ve o avluda sergilenen eserler bir dönem, şimdi müzede tabii, bir dönem çok fazla dedikodulara da sebep olmuş. İnanılmaz paralar harcanmış. Ve tabii ki Neptün Çeşmesi de işte burada Michelangelo'nun bununla alay ettiği söyleniyor. O dönem hiç beğenilmemiş bu. Bence güzel. Herkes birbirini kıskanıyormuş herhalde o dönem. Ve Vecchio Sarayı işte böyle bir yer. Korunaklı kale gibi bir saray. Tabii ki Medici ailesi yeni saray yapıldıktan sonra burayı bırakıyorlar ve oraya geçiyorlar. O yüzden de buranın ismi Vecchio. Vecchio eski demek. Eski saray yani burası. Hani bizim Muhteşem Yüzyıl'ı izleyenler bilir. Haremi hani eski saraya götürüyorlardı. İşte eski saray burası. Edirne'deki eski saray. Floransa'daki eski saray. Buradaki eserleri falan tek tek anlatmak gerekli aslında. Şimdi gereksiz diyemeyeceğim. Ama çok ilginizi çekeceğini düşünmüyorum. İlgisini çekecek olanlarla buraları gezeriz zaten. Gayet güzel de hikayeler var. Burada müthiş bir açık hava galerisi var. Şimdi gireceğimiz özellikle Uffizi Müzesi, Uffizi Galerisi, galeri müze, acayip bir şey. Onun girişteki yeri, zaman zaman burada çok fazla sayıda kendi eserlerini sergileyen kişilerin, sanatçıların eserleri de sergileniyor açık havada ve şimdi oraya bakalım. Adeta açık hava müzesi. Gerçekten. Ve tabii ki ünlü Davut heykeli Michelangelo'nun, ama aslı burada değil. Aslı Accademia Galerisi'nde. Buradaki reprodüksiyon ancak 400 yıl boyunca aslı burada durmuş, sergilenmiş burada. Kalabalığı görüyorsunuz. İşte Uffizi, Galleria degli Uffizi. Aslında
konseyin çalışması için yapılan yerler, ofis olarak kullanılması için yapılan binalar bunlar. Ve bir de şu köprüler çok önemli. Medici ailesinin buradan ta Yeni Saray'dan Eski Saray'a geçişleri, daha oradan kaçmak için bazı yolları Ponte Vecchio üzerinden birleştirdikleri biliniyor. Yani bir korkudan dolayı, dönem dönem olabilecek bazı tehlikelerden dolayı kendilerine bir kaçış koridoru, gizli yollar yapmışlar. Medici ailesi. Burası şu anda ülkenin belki de ya da dünyanın en ünlü müzelerinden biri, galerilerinden biri. Tabii ki İtalya'da birçok yerde olduğu gibi ücretli. Gördüğümüz neredeyse bütün tarihi kiliseler vesaire, müzeler hepsi ücretli bu arada. Ücretsiz olanlarını söylüyorum zaten. Uffizi böyle bir yer. Şimdi Uffizi'den devam ediyoruz. Nefis bir noktaya daha çıkacağız. Nasıl? Beğendik mi? Floransa işte. Çok iyi bakan heykeller var. Bazılarının bakışları inanılmaz. Gerçek sanıyorsunuz bazılarını. Kadın üstüme çıkıyor deniz. Çok komik. Böyle sanat severlerinde burada sıra beklediklerini görüyorsunuz. Özellikle okullar çok fazla iyi gösteriyor. Bizim okullarımız gibi sanatla büyüyorlar gençler. Ve Uffizi galeriden çıkıp nefis manzaralı bir yere daha geliyoruz. Evet, bu kalabalık boşuna orada durmuyor. Neden duruyor? Çünkü Vecchio Sarayı'ndan ta Pizzi Sarayı'na kadar giden yerin arasında bir nehir akıyor. Ama nehirin üzerinde Ponte Vecchio buranın en önemli eserlerinden biri. Şimdi üzerinden geçeceğiz. Buradan gözükmüyor, merak etmeyin. Daha da yakından göstereceğim size. İşte Floransa. Galile Müzesi hemen burası da. Her yerin tarihle dolu oldu. Sanatın aslında böyle dibine vurulduğu bir şehir. Ponte Vecchio. Şu anda karşıda eski köprü. Rialto'da da söylediğim gibi dünyadaki dükkanlı köprülerden bir tanesi burası. Rialto'da öyle. Bizdeki kıymeti bilinmeyen Irgandi Köprüsü de öyle. Gün batımında yine geliriz belki. Şimdi Vecchio'nun üzerinden bir geçelim. En büyük zorluk kalabalık. Romantik bir duruş. Selfie'ler gelsin, Instagram paylaşımları. Her köşede bir paylaşım. Herkes ünlü burada. Neredeydim? Ponte Vecchio'da, Floransa'da bir eğlendik. Öyle demiyor muyuz hepimiz?
Evet. Böyle karşıya geçiş devam ediyor buradan. Köprülerden. Şu anda köprünün üzerindeyiz. Rialto gibi. Burası çok daha şık, çok daha değişik, çok daha güzel ve kuyumcuların olduğu bir köprü. Kapalı çarşı. Açık çarşı. İtalya ekonomisinin can damarı burada atıyor. Nefis bir yer gerçekten. Ponte Vecchio'dan devam ediyoruz. Altına almayacaksak hızlı geçebiliriz buraları. Bir iki küçük noktamız daha kaldı. Ondan sonrasında biraz da eğlenceli şeyler çekelim bakalım bulursak. Çok tatlısın. Eğer Cehennem filmi ve Medici dizisini izlerseniz burayla ilgili birçok detay görürsünüz. Cehennem filminde biliyorsunuz Venedik, Floransa, zaten Floransa'daki Vecchio Sarayı'nın üstündeki Çan Kulesi'nden ve Saat Kulesi'nin üstünden düşen, intihar eden, atılan kişiyle başlıyor biliyorsunuz. Bakın o tünel devam ediyor buradan, koridorlar. Daha sonra İstanbul'a gidiyor. Pitti Sarayı'na doğru biz giderken İstanbul'a gidiyor ve yere batan sarnıcında da film noktalanıyor. Bakın bu kemerler, koridorlar hep birbirine bağlı. Şatafat falan güzel tabii, kraliyet vesaire ama hayat zormuş. Sürekli bir öldürülme korkusu tabii. Bakın o tüneller devam ediyor. Koridorlar. Roma'ya gittiğinizde size Vatikan'da da, Vatikan çevresinde de benzer bir şeyler göstereceğim. Biliyorsunuz şehirlerin simgeleri var demiştim. Floransa'nın da simgesi zambak, beyaz zemin üzerinde veya kırmızı zemin üzerine beyaz zambak veya beyaz zemin üzerine, ki aslında bu bayrakları zambak. Bu zambak aynı zamanda Floransa'nın ismiyle de alakalı bir şey. Çünkü Floransa aslında çiçekten geliyor. Hatta uğurlu bir anlamdan da geldiği söyleniyor. Latince'de çiçek anlamının türemesinden Floransa, Frenze İtalyanca söylenişi. Hatta ilk o söylenişi gibi olan takım Fiorentina var biliyorsunuz. Floransa'nın ünlü menekşeleri, mor menekşeleri. Fatih Terim'in de bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı takım bu şehrin takımı. Fiorentina. Ve Pitti Sarayı'na geliyoruz. Burası da çok etkileyici aslında. Yeni yapıldıktan sonra Vecchio Sarayı terk edilip buraya yerleşilmiş devasa, artık büyük bir krallığa dönülmüş yani Floransa Cumhuriyeti. Bu devletlerin, buradaki devletlerin, İtalya şehir devletlerinin neredeyse tamamı cumhuriyet. Konseyler tarafından yönetiliyor. Konseyler ailelerden oluşuyor aslında. Buranın ileri gelen zengin ailelerinden oluşuyor. Cumhuriyet dememize bakmayın. Şu anda bizim anladığımız demokratik cumhuriyetlerden aslında oldukça da farklı. Evet. Şimdi bakalım Pitti Sarayı'na. Nefis kafeler var. Her İtalyan şehrinde olduğu gibi sokaklarda, dışarılarda bulunmak, bir yerlerde oturmak, bir şeyler yudumlamak harika. Ben de benzer şeyler yapacağım biraz sonra. Ve Pitti Sarayı. Görüyorsunuz o koridorlar devam etti binaların içinden buraya kadar ulaştı. Buradan sonrası da var aslında. Bilinmeyen noktalara gidenler de var. Daha doğrusu bilinmeyen noktalar demeyelim, bazı çıkışları
ve o çıkışlar bir iki tanesi bilinmesine rağmen hala aslında kapatılmış olan, daha sonra kapatılmış olan ve bir sır halini alan çıkışların da olduğu söyleniyor tabi. Bunlar sonuçta efsane. Hani İstanbul hakkında da çok şey anlatılıyor. İşte tarihi yarımadadan adalara kadar giden tünel vesaire, değil mi? Ve Pitti Sarayı da muhteşem bir yapı. İtalya'nın belki de en güzel özelliklerinden biri, birçok yerde buna işte Pisa'nın bahçesini gösterdim size, Mucizeler Meydanı'ndaki çimenliği, işte sarayların önü, birçok binanın, önemli binanın önünde insanlar, gençler oturup bir şeyler içiyorlar, yayılıyorlar, eğleniyorlar, şarkılar söylüyorlar. Kimse de bir şey demiyor. Yani bu tip yasaklarla ilgilenmiyorlar. Kuralların bunlarla sağlanılmayacağını fark etmişler. Aslında çok mesaj vermek istiyorum da. Çok konuşursam tehlikeli olacağım. Evet, Floransa'da görülecek çok yer var. Bitmez yani, bitecek gibi değil gerçekten. Ve Pitti Sarayı. Şimdi işte bunlar gezilince evet Floransa'yı gördüm deniliyor ama aslında dediğim gibi o kadar fazla detay var ki, o detaylarda işte sağ köşede birinin evi, işte bir olayın yaşandığı yer, birinin öldürüldüğü bahçe, Floransa'nın çevresindeki yerler de çok güzel. O yüzden de Floransa'ya tatile geldiğinizde bence en az 3 gün yine burada kalmalısınız. 3-4 gün hatta. Biraz da dinlendiğinizi varsayarsak sadece gezmek değil, dışarıda işte kafelerde oturup iyi yerlerde yemek yiyip keyfini çıkartıp belki de eşinizle, sevgilinizle geldiğinizde, ailenizle geldiğinizde daha romantik dakikalar veya dinlenmekle ilgili güzel anılar biriktirmek için bir günde öyle ihtiyaç olsa bir gün Floransa'nın dışına çıkılır, bir gün Floransa'nın içi gezilir, bir gün nefis bir şekilde Floransa'da bohem bir gün geçirilir. En az 3 gece kalıp 4. günde terk edilebilir. Ben olsam bir hafta kalırım da. Çünkü daha 2. 3. gün şehre daha yeni ısınmaya, yeni yerlerini yeni öğrenmeye başlıyorsunuz. Patır patır her yeri gezip, ah burayı da gezdim, burayı da gezdim, hemen paylaşımlarımı yapayım gezmesi son dönemlerin trend seyahat şekli olsa da hızlı yapıldığı gibi çok hızlı da unutuluyor. Aynı o timeline'daki gibi aslında seyahatler tamamen bir şekilde herkesin gözünün önünden geçtiği gibi sizin de hayatınızdan geçiyor. Çok da bir şey bırakmıyor yani. İnanın bana bu böyle. Neyse ki tavsiyelerime uyan birçok kişiyle çok fazla sayıda seyahat yapma fırsatımız oluyor. Özel turlarda. En azından turların programını kendimiz yapıp bir şekilde bu tur programlarını her şeyin tadını çıkartılabilecek şekilde gerçekleştirilebildiği tur programlarını yapmaya çalışıyoruz. Santa Trinita Kilisesi'ne geldik. Çok eski kiliselerden biri. Kutsal Üçleme Kilisesi. İçerisi o kadar serin ki anlatamam size. Zaten kilise çok sıcaklarda serin olmasıyla bilinen bir bazilika aslında burası. Ve işte Konstantin'in haçı. Bunun hikayesini size ayrı bir videoda anlatayım. İsa Krist anlamına gelen ve Konstantin'in askerlerinin kalkanlarını çizdirdiği bir söylentiye göre rüyasında gördüğü ya da gece gökyüzünde gördüğü bir işaret. Santa Trinita.
Devam edelim. Of, herkes açım diyor ya. Santa Trinita meydanı burası da. Ve adalet dağıtılıyor gördüğünüz gibi. Okul turlarının gezileri çok güzel bir rota izliyor. Yine çok iyi mağazaların bulunduğu bir sokak, katedralin bulunduğu sokağın hemen altındayız. Ah, çok güzel bir hava var yalnız bugün. Yani Floransa ve İtalya tabii kışın buz gibi olabiliyor. Bazı yerler gerçekten çok soğuk oluyor. Özellikle iç bölgeler, kuzey bölgeleri. Aşağı güney tarafı da aslında serin ve soğuk oluyor ama baharda, ilkbaharda, sonbaharda muhteşem. İlkbaharda daha da güzel bence. Yazın da çok sıkıntılı. Burada özel bir çekim yapılıyor. Biz de moda çekimlerini görüntülemiş olalım. Oo, içeride bayağı bir teşkilat, çekim teşkilatı var. Oo. Orayı gösteremiyorum. Kapıda devasa güvenlikten duruyor. Buraların yalnız Rönesans döneminde, Orta Çağ döneminden sonra görülmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum. O dönemki halini görmek isterdim. Birçok yerin öyle değil mi? Firenze Palazzo Strozzi Sarayı burası. Yine önemli saraylardan bir tanesi Strozzi Sarayı. Bakın hemen Republika Meydanı'nın arkasındayız. Demin önünden geçmiştik, şimdi arkasından geçtik. Strozzi Sarayı da Republika Meydanı'nın hemen arkasında kalıyor. Çok iyi mağazalar var, çok pahalı mağazalar var. Versace'de fiyatlar var. Bakalım mı? Trench 2300 euro. Jean 550 euro. Yani şurası toplam fena ya. Çanta da 1750 euro. Trench iyiymiş ama hani 2300 euro biraz pahalı gibi. Daha ucuzunu buluruz internetten. İnternette daha ucuzu varmış. Şimdi tam da aslına bakarsanız soğuk bir şeyler içme vakti yeniden. Akşam üzeri oldu. Meydan bir gıdım boşaldı. Herkes daha çok suların kenarına ve gün batımı izlemeye gittiler. Şimdi katedral meydanına bir daha gidelim. Müthiş mağazalar. Nefis dükkanlar, nefis binalar, harika hikayeler. Ben de bu ara yalnız kalmışken size bir şeyler göstermeye devam edeyim o zaman. Az daha bir şeylere bakma şansımız var gibi. Bakalım. Bir şey içseydik daha da iyi olacaktı. Bence İtalya'ya geldiğinizde çizilmesi gereken rotaların arasında Venedik, arkasından mutlaka Floransa ve Roma. Bu üçünü 9-10 günde ancak gezilebilir ki ben tavsiye etmiyorum. Hepsini en az birer haftacıyım ben. Onu da işte bizim iznimiz yok, ne yapacağız falan filan
demenin anlamı yok. Bir geldiğinizde Roma'ya gelirsiniz. Etrafını, köylerini, işte etraftaki o turistik yerleri, Nemi gibi yerleri görürsünüz. Daha sonrasında etraftaki birkaç köye konuk olursunuz. Floransa'ya geldiğinizde keza benzer şeyler yapabilirsiniz. Yine Milano tarafına gittiğinizde, Floransa'dayken de Toskana vesaire çok fazla keşfedilecek yeri var çevresinde. Özellikle kırsal kesimde. Bunların hepsini yapmadan buralar görülmüş olmuyor. Ve dediğim gibi hani bir İtalya atıyorum 4 tane 5 tane yaz tatilinizi doldurabilecek bir şey. Ama hani ben gideyim büyük İtalya gezeyim. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gidelim. Ay meydanlarda da fotoğraf çekelim. O zaman şey oluyor. İstanbul'da Taksim Meydanı. Arkasından İzmir'de Konak. Arkasından gidiyorsunuz Ankara'da Kızılay. Antalya'da Kaleiçi. Hop Türkiye'yi gezdik. İşte o öyle olmuyor sevgili dostlarım. Bakın burada atlar ne kadar sağlıklı, faytonları çeken atlar. Bizdeki gibi kimse eylemde yapmıyor. Faytonlara at koşmak değil sorun. O atları bakımsız hale getirmek ve onları gerçek anlamda kontrolsüz halde çok kötü bir şekilde barındırmaktan kaynaklanıyor bütün sıkıntılar. Bugün Medici Şapeli'ne, Galeri Akademiye'ye ve Palazzo Medici Riccardi'nin sarayına yani. Gidecek vaktim yok aslında şurada hemen. Ama gitsek mi acaba? Biraz da yoruldum. Herhalde yok gidemem. Şimdi düşündüm gitmemeliyim. Daha çünkü başka işlerim var. Onu da başka zamana saklayalım. Ya da dediğim gibi burada birlikte tura geldiğimizde Floransa'da uzun bir tur yaptığımızda ama öyle uğramak değil sadece uzun bir turu yaptığımızda hep birlikte hep beraber gideceğimiz noktalar arasında olsun. Siz de notlarınızı arasına alın. Gelmek isteyenler de aşağıya yazsın. Floransa'yı görenler de dediğim gibi daha fazla neler yapılabilir kısmını aşağıya yazarlarsa burası bir rehber haline döner ve birçok insan da buradan faydalanmaya devam eder. Floransa steaklerini görüyorsunuz. Floransa'da en güzel yemeklerden bir tanesi Floransa steakleri. Çok iyi dükkanlar var bunu yapan. Turistik dükkanlar da var. Birçoğunda yanılmazsınız ama gayet. İyi etler. Tabii ki biz euro ile çarpınca mekana göre, dükkanın bulunduğu konuma göre de biraz pahalı olabiliyor. Ama böyle bir yemeği karşılaştırdığımızda Türkiye ile aslında yenilen şeye göre ve bulunan mekana, konuma göre oldukça hesaplı diyebiliriz. İroni yapıyorum tabii. Bakın şimdi burada bu kadar insan var ya, orada her şeyi bozup kapıya dayanan kişi Türk. Diyecek bir şeyim yok. Kapıyı da tutuyoruz ve seviyoruz biz. Kapıları çok severiz. Yorumda böyle bir kapı yok yani. Hadi bakalım. Gezsinler tabii insancıkları. Güzel güzel gezmek güzeldir. Oo çok güzel. Şu atları göstermem lazım. Bunlar harika.
Nefis bir hava var. Tam bir yerlerde oturma havası. Artık Erkut Özen içinde oturma vakti geldi. Bugünkü videonun sonuna gelirken arkamızda Vecchio Köprüsü, eski köprü, yanından yürüyerek onun en güzel manzarasını alınacağı başka bir yere gidiyoruz. Ve o sırada size son olarak hatırlatmam gereken şeyi de hatırlatayım. Ne yapıyoruz? Özellikle kanala abone oluyoruz, videoyu beğeniyoruz ve yapabiliyorsak birkaç kelamda yorum yapıyoruz. Hadi bakalım. Ben Erkut Özen. Ponte Vecchio'nun yanında Floransa'dayız.